güçlü ve büyük antik şehir Persepolis. Kuruluşu M.Ö. 6. yüzyılın sonlarına dayanan Persepolis, Pers krallığına başkentlik yapmıştır. Tahta çıkan kralların inşa ettiği çok sayıda anıtsal yapıya ev sahipliği yapan Persepolis, İran'ın başta gelen turistik cazibe merkezlerinden biridir. UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine 1979 yılında dahil edilmiş olan antik kentteki en eski kalıntıların tarihi M.Ö. 515 yılına dayanmaktadır. Akaemenlerin törensel başkenti ve Akahemen sanatının gözler önüne serildiği bu şehre İranlılar Pers mitolojisinde bir karakter olan Cemşid'e atıf olarak Takht-e-Cemşid, Cemşid'in tahtı demektedir. Şehirde Büyük İskender tarafından ateşe verilmiş olmasına rağmen değerli kalıntılar hala etkileyici bir şekilde varlıklarını sürdürmektedir. Kentin 1. Darius tarafından inşa edilmiş olduğu arkeologlar tarafından keşfedilmiştir. Kraliyetin yeni bir üyesi olan 1. Darius'a Persepolis'i Pasargadae bölgesinde yeniden konumlandırmış ve başkenti yapmıştır. Ücra ve dağlık bir alanda inşa edilen kent, özellikle bahar mevsiminde ziyaret edilen bir kraliyet ikametgahı olmuştur. Akaemen krallığının etkin bir şekilde yönetildiği şehirler ise Susa, Babil ve Ekbatana olmuştur. Milattan önce 330 yılında 3. Darius'un yönetimi esnasında şehir İskender tarafından yağmalanmıştır. İskender, Pers İmparatorluğu'nu fethetmesine bir adım olarak Serhes Sarayı'nı yakmıştır. Milattan önce 316 yılına geldiğinde Persepolis halen bir Makedon İmparatorluğu eyaleti olarak Perslerin başkenti niteliğini sürdürmektedir. Şehir Seleukos Krallığı altında yavaş yavaş sönmeye başlamıştır. Bu gerileyişten sonra şehir kalıntıları ile eski ihtişamının izlerini sürdürmeye devam etmiştir. Geçmiş medeniyet tarihinin en önemli kalıntılarından biri olarak kabul edilen Persepolis'in başta gelen en önemli özelliği ustaca inşa edilmiş eşsiz mimarisidir. Duvarlardaki yazıtlardan muhteşem Pers tarihi ve kültürü ile ilgili birçok bilgi edinilebilmektedir. İskender'in yağması sırasında muhtemelen birçok sanat eseri, kitap ve kültürel sembollerini kaybetmiş olan Persepolis, tarihin derinliklerine hoş bir yolculuktur. Persepolis nerededir? Persepolis, Güneybatı Asya'da konumlanan İran İslam Cumhuriyeti'nin güneybatısındaki Fars eyaletinde yer almaktadır. Antik yerleşim, eyaletin yönetim merkezi olan Şiraz şehrinin yaklaşık 50 kilometre kuzeydoğusunda konumlanmaktadır. Persepolis'e nasıl gidilir? Persepolis'e direkt ulaşım sağlayan toplu taşıma araçları mevcut değildir. Bu yüzden 14 kilometre uzaklıkta yer alan en yakın toplu taşıma imkanının bulunduğu nokta olan Mervdeşt şehrine ulaşım sağlamak tercih edilebilir. Mervdeşt şehrinden Persepolis'e gitmek için ise taksi kullanılabilir. Mervdeşt'e ulaşmak için ise Şiraz şehrindeki Ali İbni Hamze terminalinden minibüse binilebilir veya yakındaki Kur'an kapısından kalkan veya durakta duran otobüslerden birine binilebilir. Darius'un şehri Persepolis. Pers İmparatorluğu'nun başkenti olan Persepolis, M.Ö. 6. yüzyılın sonlarına doğru Pers kralı 1. Darius tarafından kurulmuştur. Bu antik kent içindeki en görkemli yapı ise tabii ki kralın sarayı olmuş. Saray, taşıma toprakla yapılan, tepesi 473 metre uzunlukta, 86 metre genişlikte ve 13 metre yüksekliği olan yapay bir tepe üzerine inşa edilmiş. Sarayın bulunduğu bu taraçaya
iki geniş merdivenle çıkılıyor. Merdivenlerin yan duvarları Kral Darius'un rakiplerine gözdağı vermek ve gücünü göstermek için yaptırdığı devasa büyüklükteki kabartma heykellerle doldurulmuş. Darius'tan sonra tahta çıkan diğer Pers imparatorları da bu sarayı kendilerine mekan olarak seçmiş ve her defasında biraz daha büyütüp genişletmiş. Taht salonunda her biri 20 metre yükseklikte olan ve üzerinde 2 metre yükseklikte başlıkları olan 100 sütundan şimdilerde sadece birkaç tanesi ayakta kalabilmiş. Sütunların başlıklarının çoğu insan, boğa ve at başı şeklinde yapılmış. Sarayın iki büyük sütunla tutturulan kapısının yüksekliği 11 metreyi buluyor. Kapıdaki sütunların önünde yüzleri insan şeklinde olan iki boğa heykeli yer alıyor. Darius'un Mısır'ın güneyindeki granit ocaklarından obelisk taşı getirilen blok taşlarla yapılmış Apadama denilen tören salonu tam tamına 10.000 kişi alıyormuş. Bu kadar büyük bir kapalı salon günümüzde de dahil olmak üzere başka hiçbir sarayda bulunmuyor. Hazine Sarayı'nın geniş avlusuna açılan 4 büyük ahşap kapısından bazıları yok olmak üzereyken renkli ve süslü alçılarla kaplanmış. Sarayın kalıntıları üzerinde dolaşırken özellikle geçiş bölümlerinde sıra sıra dizilmiş heykel kalıntıları bozulmadan günümüze kadar gelebilmiş. Bu büyük sütun kaideler üzerinde Perslerin sosyal yaşamını ve inançlarını yansıtan çok sayıda heykel bulunuyor. Bunlar iyilik sembolü olan yarı insan bir savaşçıya kötülük sembolü olan bir canavarın mücadelesini anlatıyor. Bu mücadeleden her defasında zaferle çıkan ise tabii ki iyilik sembolü olan Darius oluyor. UNESCO ile işbirliği. Persepolis'in yakın tarihteki siyasi çalkantıyla bağlantısına gelince Ekim 1971'de Pers Kraliyeti'nin kuruluşunun 2500. yıl dönümü kutlamaları sırasında kendini adeta krallar kralı Darius ilan eden Şah Rıza Pehlevi'nin tüm dünyada büyük yankı uyandıran görkemli kutlamaları ve tüm ülkelerden davet edilen kral, devlet başkanları, prens ve prensesler ile Dünya Jet Sosyetesi'ne yapılan 100 milyon dolar bütçeli ikramların İran halkının üzerine büyük bir tepkiye neden olduğu, bu durumun Pehlevi ve İran rejiminin değişikliği üzerinde ilk kıvılcımı başlattığı hala söylenip durur. Mollalar iktidara geldiklerinde Persepolis büyük bir sessizliğe gömülmüş. Hatta bazı sütunların yüzleri bizzat tahrip edilmiş. Gezilmesi yasaklanarak askeri bölge ilan edilmiş. Ancak son yıllarda turizmin önemini yeni yeni anlamaya başlayan İran yönetimi UNESCO ile işbirliği yapmaya razı olarak bir dizi ortak proje ile Persepolis'in korunması ve restorasyonu için çalışmalara başlamış. İran Hava Yolları'nın logosunda Persepolis'te bulunan heykellere yer verilmiş. Yine de en önemli sorun ulaşım sorunu. Şah döneminde Şiraz'dan Persepolis'e direkt otobüs kaldırılmış. Bugün ise turistler zorlukla ve kendi olanaklarıyla ancak bu antik kente ulaşabiliyor. Evet, bu makalede Büyük Persepolis şehrini biraz sizlere anlatmayı öngördüm. Burada tabii ki özellikle bir ara makalenin içinde bahsettiğim ulaşım yollarına özellikle değindim. Çünkü İran'a gitmiş veya gidecek olanlarınız varsa buraya bir uğramak istese bile çok kolay ulaşılmıyor. Yani bir aracınızın olması ya da makalede bahsettiğim gibi belirli noktalardan binerek ulaşabiliyorsunuz ki geri dönüşü de aynı şekilde sıkıntı olacaktır. İran biraz daha İslami ve kapalı düzende olduğu için belli bir döneme kadar böyle çok fazla tarihi eserlere ya da insanların gezisine çok açık değildi. Yeni yeni bunları açmaya başladılar. Tabii bunu açtıktan sonra da ulaşım yönüne de yönelileceklerdir. Belki o zaman daha kolay bir vaziyette Persepolis'i görme imkanınız olacaktır. Gerçekten köklü bir imparatorluk ve köklü bir
şehir. Yani Büyük İskender'in ilgisini çekecek kadar büyük bir şehirmiş ki orayı fethetmeye kadar uğraşmış. Ve yani günümüze kalan eserlerin de görülmesi açısından ve tarihe merakı olan insanların mutlaka ziyaret etmesi gereken bir şehir olduğunu düşünüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videolarıma yorum ve beğeni yapmayı unutmayınız. Hoşça kalın.